Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle madde bağımlılığı ve madde bağımlılığı tedavileri üzerine konuşacağız. Madde bağımlılığı vücudun işlevselliğini bozacak derecede dışarıdan madde alınması ve maddeden vazgeçilmemesi olayıdır. Birçok kişi soruyor bunu, işte bir dönem kayma dönemi oluyor. Yani nasıl? Kişi kendi kendine maddeyi bırakabilir mi? Ya da ben madde bağımlısı olduğumu nasıl anlayabilirim? Ya da ailemde madde bağımlısı var, acaba ben de bağımlı olabilir miyim gibi bir takım sorularla karşılaşıyoruz. Bir kere her şeyden önce madde bağımlısı olduğunuzu şöyle anlayabilirsiniz. En çok sorulan sorular, bunun alt sorusu, yani altyapıdaki soru, işte tiryakilikle madde bağımlılığı aynı şey midir? Bir kere şuna açıklık getirelim arkadaşlar. Tiryakilikle madde bağımlılığı arasında hiçbir fark yoktur. Sanki tiryakilik dediğimiz zaman yumuşatmış oluyoruz. İşte bu bağımlılık değilmiş gibi lanse etmek istiyoruz ama aslında öyle bir şey söz konusu değil. Tiryakilikle madde bağımlılığı aynıdır. Eğer madde bağımlısı olduğunuzu anlamak istiyorsanız, aldığınız alkol ya da herhangi bir madde kendi çevrenizi, arkadaş ortamınızı buna göre ayarlıyorsanız, işlevselliğinizi bozuyorsa, bir ortama gidecekseniz ve bir program yapmanız gerekiyorsa ilk öğrenmek istediğiniz şey orada madde olup olmadığıysa, maddeyi kesmeye başladığınızda 2 hafta ve 6 hafta arasında bir takım yoksunluk belirtileri gösteriyorsanız, gece terlemeleri, uyku bölünmeleri, uykusuzluk, sinirlilik, bu kayma dönemlerinden sonra, o 2 haftalık dönemden sonra madde eğer rüyanıza giriyorsa, sık sık maddeyle ilgili konuşmalara katılmak, bu tarz arkadaş ortamlarına girmeye ihtiyaç duyuyorsanız ve evet ben herhangi bir şey kullanmadan işte uyuyamıyorum, uyuyamadığım için kullanıyorum, aslında tiryakiyim, aslında çok da bağımlı değilim, istediğim zaman kesebiliyorum tarzında konuşmalar yapıyorsanız fakat bu en fazla 2 hafta ve 6 hafta arasında sürüyorsa, yani bu kayma döneminden sonra tekrar maddeye geri dönüş sağlanıyorsa, çünkü genelde bağımlılıkta maalesef her zaman maddeye geri dönüş vardır. Yani o her zaman bir U dönüşü yaptırır insana. Sadece kayma dönemlerinde, o kayma dönemlerinde bir cesaret gelir, bir coşku dönemi yaşar kişi. O coşku döneminde de işte ben arındım, temizlendim, hiçbir şekilde bağımlı değilmişim, kendimi anladım der. Fakat aradan bir müddet sonra, bir zaman geçtikten sonra tabii mutlaka geri maddeye geri dönüş sağlar ya da madde kullanan arkadaşlarıyla yeniden görüşmeye başlar. En sık sorulanlardan ailemde madde bağımlısı var, ben de bağımlı olur muyum? Ailedeki madde bağımlısıyla her zaman öneriyoruz, tek başınıza ilgilenmeyin mümkünse. Çünkü evet, tek başınıza ilgilendiğiniz zaman bir zaman sonra maalesef ilgilenen insanların da bağımlı olduklarını duyuyoruz ve görüyoruz. O yüzden mümkünse aile içinde bir bağımlı varsa onunla grup halinde ilgilenilmesi gerekiyor. Tek başına bir kişinin inisiyatifine bırakıp da hadi sen git, bu madde bağımlısı olan işte kardeşin, abin ya da her kimse, onunla sadece sen ilgilen gibi bir şey söz konusu olduğunda mutlaka o tarz ailelerde bağımlı sayısı 1'se eğer 2'ye veya 3'e çıkmış oluyor. Bu durum fazlasıyla tehlikeli bir durum. O yüzden bizler bu konuda sürekli altını çizerek söylüyoruz. Lütfen grup halinde ilgilenin, aile olarak ilgilenin ve aile olarak destek olmaya ya da herhangi bir uzmana yönlendirmeye çalışın diye. Tedavilerine geldiğimiz zaman, tedavisi, madde bağımlılığının tedavisi, bazı kişiler maalesef bunu kendi kendilerine tedavi edebileceklerini düşünüyorlar. Yani çok tiryaki değilim, işte çok fazla bağımlı değilim, kendi kendine de bırakabilirim, ben zaten defalarca test ettim, 1 yıl 2 yıl kullanmadım. Fakat maalesef şu var, madde bağımlılığı şeker hastalığı gibidir. Diyabetik bir hastalık gibidir. Bir diyabetik hastalığın geçmesi söz konusu değildir. Fakat siz ne yapacaksınız? Hayatınız boyunca diyabetik bir hasta olduğunuz için ona göre yemek yiyeceksiniz. Ona göre yaşam stili belirleyeceksiniz kendinize. Madde bağımlılığında da bu aynı. Çünkü tekrar nüksetme olasılığı çok yüksek olan bir bağımlılıktır. Yani bu, ben maddeden tamamen arındım, bir daha maddeye geri dönmedim. Olabilen, evet, bunları yapabilen vardır. Çok fazla kontrollü ilerleyen, tedavide bizlere destek olan, söylenilenleri birebir uygulayan, ona göre çevresini, hayatını, yaşantısını değiştiren, fakat maalesef ki 1000'de 1 diyebileceğiniz oranda mutlaka geri nüksetmeler, maddeye geri dönmeler olabiliyor. Tedavileri de şu şekilde. Hastaneye yatış öncelikle en fazla sorduğunuz, bir madde bağımlılığını terapötik anlamda geçirmemiz mümkün değil. Yani madde bağımlılığı sadece ilaçsız bir terapiyle geçebilecek bir hastalık türü değil. Çünkü madde bağımlılığı bir beyin hastalığı. Yani biz burada
şunu da söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Sık sık diyorsunuz ki işte iradesiz insanlar madde bağımlısı oluyor. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İradesiz insanlar madde bağımlısı oluyor diye bir şey, böyle bir durum yok. Ha, şöyle bir durum var. Evet, iradeler kişiliklere bağlıdır. Ama bu yarın öbür gün sizin ya da benim madde bağımlısı olmayacağım anlamına gelmiyor. Çünkü madde dediğiniz olay kana karışan bir madde. Yani kana karışan bir maddede irade göstermeniz zaten zihinsel ve bilişsel olarak çok fazla zor ve imkansız bir durum. O yüzden mümkünse madde bağımlılığını iradeyle kıyaslamayalım. Herkes kendi içinde, kendi benliğinde biriciktir, tektir, özeldir. Fakat bu iradesiz olduğu için madde bağımlısı olduğuna ya da iradesi olmadığı için maddeyi kesemediği anlamına gelmez. Çünkü madde kanda depolanan bir olgu ve durum. Bu yüzden buraya da dikkat edelim, altını çizelim buranın. Madde bağımlılığı tedavisini evet hastanelerde yürütüyoruz. Hastane ve klinik ortamında madde bağımlılığının tedavi edilmesi gerekiyor. Bu da bir takım basamaklarla oluyor. Şimdi bazı insanlar zannediyorlar ki madde bağımlısını hastaneye yatırıyoruz ve sadece serum fizyolojikle tedavi ediyoruz. Serum veriyoruz, maddeden arınıyor ve çıkartıyoruz. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Madde tedavisinde çip dediğimiz, yani implant dediğimiz deri altına takılan bir malzeme ile salınımı, yani madde salınımını, vücudun fazla madde isteğini kırmayı amaçlıyoruz mesela. Çip tedavisiyle yattığı zaman kişi önce tabii ki kan tahlillerine dahiliye uzmanı, nörolog uzmanı, bunlar herkes görüyorlar, nörolojide görüyor. Bir takım tahlillerden sonra vücutta artık anlıyorsak ki mesela 5 gün veya 7 gün öncesinden bir madde alınımı olmuşsa eğer vücutta kanın temizlenmesinden sonra çip tedavisi uyguluyoruz. Deri altına, karın altına, kasık bölgesine çok küçük miktarda taktığımız bir deri altı çipiyle salınımı önlüyoruz. Kişinin madde isteğinin azaltılmasını hedefliyoruz. Çip tedavisi uygulanıyor ilk basamakta. İkinci olarak derin TMS dediğimiz, derin TMU dediğimiz beynimizde bir takım noktalara elektrik akımıyla kişiye oralara o gönderilen elektrik akımıyla kişide aslında şunu sağlamaya çalışıyoruz. Maddenin oluşturmuş olduğu hasarları geçirme, yani sağlıklı bölgelere uyarım göndererek aslında o hasarı daha da aza indirmeyi hedefliyoruz. Tabii bunun haricinde hastane ortamında yatarken bir takım bireysel psikoterapiler alıyor. Fakat biz sadece kişiyi bir odaya kapatalım, maddeden arındıralım, evine gönderelim gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü madde bağımlılığı yaşayan kişilerin daha sonrasında en çok zorlandıkları problem aslında yani hastaneden çıktıktan sonra sosyal hayata geri dönmek. O yüzden biz hastane içerisindeyken, klinik ortamındayken bir takım grupsal, yani grup içerisinde etkinlikler, işte resim yapmaktır, hobileridir, ebru çalışmalarıdır, sanat çalışmalarıdır, günaydın toplantılarımızdır, vizitlerimizdir, konseylerimizdir, kişiyle birebir psikoterapi seanslarımızdır, grup psikoterapi seanslarımızdır. Grupta maddeye nasıl bulaştığını, nasıl alıştığını, buradan çıktıktan sonra neyi hedeflediğini, maddeden arındıktan sonraki yapmak ve sürdürmek istediği hedefleri, hayalleri nelerdir? Bunlar üzerine bir çalışma yapıyoruz. Aslında bizim bu madde bağımlılığı tedavisi dediğimiz olay çok geniş kapsamlı bir olay. Yani hastanın orada yatıyor olması, hastanın orada maddeden arınması değil buradaki tek amaç. Buradaki amaç biz kişilere hastaneden çıktıktan sonra, aileleriyle görüştükten sonra, tekrar sosyal hayatına geri döndükten sonra, iş hayatına geri döndükten sonra neler yaşayacağı ve neler yapacağı ve en önemlisi nasıl maddeye geri dönmeyeceği, yani o çevreyi, o arkadaşları, bu sistemi nasıl değiştireceği, onlarla bağını nasıl kopartacağı, nasıl keseceği, nasıl daha sağlıklı ortamlarda bulunacağı. Çünkü dediğim gibi yani madde bağımlılığı dediğimiz olay çok hızlı bir şekilde nüksedebilecek bir olay. Tedaviden sonra bile eğer dikkatli değilseniz tıpkı diyabetik hastanın bir anda vücuduna şeker yüklemesi gibidir bu. O yüzden burada ailelere de çok iş düşüyor tabii. Biz ne yapıyoruz? Bireysel terapilerden sonra kişinin hastaneden çıkmasına yakın ailelerle toplantı yapıyoruz. Ailelerle görüşüyoruz. Çünkü madde bağımlılığına bağlı bir takım psikotik durumlar da gelişebilir. Yani kişi ruhsal problemlerle bunu birleştirebilir. Halüsinasyonlar görebilir, saldırganlaşabilir. Bununla ilgili daha farklı tedavi sistemleri ve yöntemleri de var. Bunlar sadece bu söylediklerim başlıcalarıydı. Bununla ilgili aileyle de bireysel görüşmeler yapıyoruz ve kişinin maddeden arınıp
hayatına kaldığı yerden daha sağlıklı, daha sıhhatli, en önemlisi kontrolünü kaybetmeden yaşamasını sağlıyoruz. Bununla ilgili etrafınızda madde bağımlılığı yaşayan ya da kendinizde evet bağımlılıktan şüphelendiğiniz bir durum varsa mutlaka bir uzmandan destek almanızı öneriyorum. Sorularınızı yorumlar kısmından gönderebilirsiniz. Instagram hesaplarım üzerinden DM ile gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.